Hollanda, tarihin derinliklerinden gelen denizcilik ve ticaret başarısıyla, günümüzün dinamik ekonomisi ve sosyal yapısıyla dört bir yanını saran bisiklet yolları ve özgün iklimi ile büyüleyici bir ülke. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip lütfen bol bol yorum yapın. Hollanda, Avrupa'da doğuda Almanya'ya, güneyde Belçika'ya ve kuzeybatıda Kuzey Denizi'ne komşudur. Hollanda meşruti monarşi ile yönetilen bir Avrupa ülkesidir. Hollanda nüfusu 17.618.399'dur. Hollanda nüfus yoğunluğu fazla olan bir ülkedir. Ülke topraklarının çoğunluğu deniz seviyesinin altındadır. Hollanda, Avrupa Birliği ve NATO üyesidir. Ülkenin başkenti 1.1 milyon nüfusuyla Amsterdam'dır. Hollanda resmi dili Felemenkçedir. Hollanda nüfusunun etnik dağılımına baktığımız zaman %77 Hollandalı, %2.5 Türk, %2.5 Faslı, %2 Endonezyalı, %2 Surinamlı, %2 Alman, %1 Polonyalı, %6.5 diğer Avrupa Birliği ülkeleri halkları, %4.5 diğer ırklardır. Hollanda din dağılımı %51 dinsiz, %39 Hristiyan, %6 Müslüman, %4 diğer dinlerdir. Hollanda'da Müslüman nüfusun yüksek olması Hollanda'daki insanlar tarafından kabul görülüyor ve Müslümanlarla sürekli sorunlar yaşanıyor geçmişte olduğu gibi. Hollanda para birimi Euro'dur. 10 Euro 349.86 Türk Lirasıdır. Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'dan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a uçakla aktarmasız yolculuk ortalama 4 saat sürmektedir. Hollanda'da okuma yazma oranı %99'dur. Hollanda'da eğitim 5 ile 16 yaşları arasında zorunludur. Hollanda'daki ulaşıma baktığımız zaman Hollanda'daki tüm seyahatlerin yaklaşık yarısı arabayla, %25'i bisikletle, %20'si yürüyerek ve %5'i toplu taşıma ile yapılmaktadır. Bisiklet, Hollanda'da her yerde bulunan bir ulaşım şekli. Hollandalıların en az 18 milyon bisiklete sahip olduğu, bu da kişi başına birden fazla bisiklete sahip olduğu ve yollardaki yaklaşık sayısı 9 milyon olan motorlu taşıt sayısının 2 katı olduğu tahmin ediliyor. 2013 yılında Avrupa Bisikletçiler Federasyonu hem Hollanda'yı hem de Danimarka'yı Avrupa'daki en bisiklet dostu ülkeler olarak sıraladı. Hollanda'daki 17 milyon kişinin yaklaşık 4.5 milyonu ülkedeki 35 bin spor kulübünden birine kayıtlıdır. 15 ile 75 yaş arasındaki nüfusun yaklaşık 3'te 2'si haftalık olarak spor yapıyor. Futbol, Hollanda'da en popüler takım sporudur ve onu çim hokeyi ve voleybol izlemektedir. Hollanda milli futbol takımı 1974, 1978 ve 2010 Dünya Kupası'nda ikinci oldu ve 1988 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Sports Illustrated'ın tüm zamanların en büyük 50 futbolcusu arasında Johan Cruyff, Marco van Basten, Ruud Gullit ve Johan Neeskens Hollandalılardır. Don't forget to subscribe to my channel, like videos, make comments. Hollanda'nın geçmişine doğru yolculuk yapalım. Günümüzde Hollanda'yı oluşturan toprakların bilinen ilk yerleşimcileri Kelt ve Germen kabileleridir. M.Ö. 1. yüzyılda Jules Caesar tarafından Roma İmparatorluğu'na dahil edilen bölge, kuzey kesimi hariç 5. yüzyılın başlarına kadar Roma idaresinde kalmıştır. 4. yüzyılda başlayan Germen istilalarıyla bugünkü Hollanda'nın doğusunda Saksonlar, güneyinde Franklar ve kuzeyinde Frizler hakimiyet kurmuştur. 9. yüzyılın başlarında Şarlman, bugünkü Almanya ve Fransa topraklarını kapsayan çok geniş bir bölgede tesis etmeyi başardığı siyasi bütünlükle Karolinj devletini imparatorluk seviyesine yükseltmeyi başarmışsa da 843 yılında devlet, Orta, Doğu ve Batı Frank Krallığı olmak üzere üçe bölünmüştür. Batı Frank Krallığı bugünkü Fransa'nın temelini oluştururken Doğu Frank Krallığı daha sonra Roma Germen İmparatorluğu'na dönüşerek Almanya'nın temelini oluşturmuştur. Hollanda toprakları Orta Frank Krallığı'nda kalmış ancak daha sonra bu bölge büyük ölçüde Doğu Frank Krallığı'na dahil olmuştur. 10. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan feodal birlikler zamanla bölgesel yönetimlere ve kontutluklara dönüşmeye başlamıştır. Vergessen Sie nicht,
meinen Kanal zu abonnieren, Videos zu mögen, Kommentare abzugeben. 15. yüzyılın ilk yarısında bugünkü Hollanda ve Belçika'nın önemli bir bölümü Borgonya Döklüğü'nün hakimiyetine girmiştir. Bu dönemde bölge özellikle ticari açıdan gelişme kaydetmiş, Amsterdam Avrupa'nın en önemli ticaret ve liman şehirlerinden biri haline gelmiştir. 16. yüzyıl başlarında siyasi evlilikler ve miras yoluyla İspanyolların eline geçen bölgede bağımsızlık mücadelesi başlamıştır. O dönemde Katolik Habsburg Hanedanı tarafından yönetilen İspanya ile 1. William liderliğinde birleşen Protestan ağırlıklı 7 eyalet arasında cereyan eden 80 yıl savaşları Hollanda'nın bağımsızlığını giden yolun son dönemecini oluşturmuştur. 1579'da Utrecht Birliği'ni oluşturan eyaletler bağımsız bir yapı olarak ortaya çıkmış, o birlik daha sonra Birleşik Eyaletler Cumhuriyeti'ne dönüşmüştür. 1588 yılında İspanya'nın bölge üzerindeki hakimiyetini sona ermiş ve 1609'da ateşkes imzalanmış, ancak 1621 yılında savaş yeniden başlamış ve nihayet 1648 yılında imzalanan Westfalia Anlaşması ile İspanya Felemenk Cumhuriyeti'ni bağımsızlığını tanımıştır. Eyaletler içinde 1. William'ın mensup olduğu Orange Hanedanı tarafından yönetilen Hollanda zamanla öne çıkmış ve 1651 yılında ülkenin yönetimini ele geçirmiştir. Hollanda 18. yüzyılın sonlarında Fransa tarafından işgal edilmiş, fakat Fransa'nın Napolyon Savaşları'nda yenik düşmesiyle bugünkü Belçika'yı da içine alan Hollanda Krallığı 1814'te ilan edilmiştir. Ancak Belçika 1830 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ve Hollanda Belçika'nın bağımsızlığını 1839'da kabul etmiştir. Yüzyılın sonlarında 1890'da Lüksemburg'da Hollanda'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalan Hollanda, İkinci Dünya Savaşı esnasında Almanya tarafından işgal edilmiştir. Savaş sırasında İngiltere'ye sığınan Kraliçe Wilhelmina sürgünde hükümet kurmuş, Almanya'nın savaşı kaybetmesi üzerine 1945 yılında ülkeye geri dönmüştür. Savaşın ardından hızlı bir toparlanma sürecine giren Hollanda yeniden Avrupa'nın en önemli ekonomik ülkelerinden biri haline gelmiştir. Hollanda'nın 3 asrı aşkın bir süre sömürgesi olarak kalan bölgelerden Endonezya 1949'da, Surinam ise 1975 yılında bağımsızlıklarını kazanmıştır. 1954 yılında Hollanda Antilleri adıyla Hollanda Krallığı'na özel bir bölge haline getirilen Karayip bölgesindeki adalarda Aruba, 1986 yılında birlikte ayrılarak kraliyete bağlı müstakil bir yapı haline gelmiş, 2010 yılında yapılan düzenlemeyle de Hollanda Antilleri dağılmıştır. Günümüzde Hollanda Devlet Başkanı Kral Willem Alexander'dır. Hollanda ekonomisi: gayri safi yurt içi hasılat 993.7 milyar dolar. Gayri safi yurt içi hasılat büyüme %4.5. Nüfus artış hızı %0.6. Kişi başına düşen milli gelir 56.489 dolar. Enflasyon oranı %11.6. İşsizliğin toplam iş gücüne oranı %3.5. İhracat 761 milyar dolar. İthalat 704 milyar dolar. Başlıca ticaret ortakları Almanya, Belçika, Birleşik Krallıklar, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya. İhraç edilen başlıca ürünler: eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, otomobiller, station wagonlar, yarış arabaları, tekstil. İthal edilen başlıca ürünler: demir çelik, döküntü ve hordaları, polisateler, diğer poliaterler, epoksit, alkitreçineler, petrol yağları ve bitumenli minerallerden elde edilen yağlar, traktörler. Hollanda-Türkiye ilişkileri. Türkiye-Hollanda diplomatik ilişkilerinin tarihi 17. yüzyıla uzanmaktadır. 1612 yılında ilk Hollanda elçisi Cornelis Haga İstanbul'a atanmış. Aynı yıl Sultan 1. Ahmet tarafından Hollandalılara Ahidname-i Hümayun verilmiştir. Diplomatik ilişkilerin tesisiyle Hollandalı tüccarların Osmanlı İmparatorluğu'ndaki faaliyetleri artmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk daimi temsilcisi ise 1859 yılında Lahey elçisi olarak atanan Yahya Karaca Paşa'dır. Cumhuriyetin ilanından sonra Hollanda ile akdedilen ilk anlaşma 1924 yılında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Felemenk Kraliyeti arasında Muhadenet Muahednamesi Dostluk Antlaşması'dır. 2012 yılında Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 400. yıl dönümünü kutlanmıştır. Yaklaşık 4 milyon göçmenin yaşadığı Hollanda'da Türkiye kökenli göçmen nüfusu 500 bin civarındadır.
Hollanda iklimi, kıyı kesimlerde okyanus iklimi, iç kesimlerde karasal iklim görünmektedir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hakkındaki düşüncelerinizi, benden anlatmamı istediğiniz konuları yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni yükleyeceğim videoları kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.